Önceki bölümde yapay zekanın antik çağlardan itibaren başlayan yolculuğuna eşlik etmiş, 20. yüzyılın ortalarında bu alandaki keşif ve ilerleyişlerin hızla artması ile büyük umutlar ve beklentilerin arttığını görmüştük. Bu bölümde ise yapay zekanın bu beklentiler ile nasıl başa çıktığını ve günümüze dek olan seyrine göz atacağız. Bu arada arkadaşlar kanala abone olup beğenmeyi ve düşüncelerinizi yorum olarak paylaşmayı unutmayın. Değerli destekleriniz yeni konulara ve videolara ilham olacak. 1970'lerin ortalarından 1990'lara kadar süren dönem yapay zeka akışı olarak bilinir. Bu dönemin adı araştırmalara olan ilginin ve finansal desteğin büyük ölçüde azalmasından gelir. Başlıca sebeplere bir bakalım. Bilgisayar donanımı. O dönemde bilgisayarlar günümüzde kıyaslandığında oldukça yavaş, pahalı ve sınırlı kapasiteye sahip büyük veriler işlenemiyor, karmaşık algoritmalar çalıştırılamıyordu. Veri eksikliği. Yapay zekanın öğrenebilmesi için gerekli olan geniş ve çeşitli veri setleri yoktu. Algoritmik sınırlar. O dönem yapay zeka teknikleri, örneğin uzman sistemler oldukça yüzeyseldi. İnsan gibi düşünebilen makineler beklentisini karşılamaktan uzaktı. Yüksek beklentiler ve hayal kırıklıkları. 1950'ler ve 1960'larda yapay zekanın kısa sürede insan zekasına ulaşacağına dair çok iddialı tahminler yapılmıştı. Ancak bu tahminler gerçekleşmeyince hem hükümetler hem de yatırımcılar hayal kırıklığına uğradı. 1966'da MIT'den Joseph Weizenbaum Eliza isimli ilkel bir chatbot geliştirilmişti. Ancak bu program gerçek zekaya dair bir işaret sunmadığı için beklentileri karşılayamadı. 1973'te İngiliz matematikçi James Lighthill'in hazırladığı Lightill raporu yapay zeka araştırmalarının somut sonuç üretmekten uzak olduğunu belirtti. Bu rapor İngiltere parlamentosunun fonları kesmesine yol açtı. ABD'de Savunma Bakanlığı'nın araştırma kurumu 1980'lerde yapay zeka projelerine yapılan desteği ciddi şekilde azalttı. 1980'lerin sonunda birçok araştırmacı yapay zeka konferanslarını bırakmak zorunda kaldı. Hatta bazı projeler bilgisayar biliminin değil, bilim kurgu hayallerinin konusu olarak görülmeye başlandı. Sonuç olarak yapay zeka neredeyse 20 yıl boyunca geleceği olmayan bir alan olarak damgalandı. Ancak bu kış dönemi aynı zamanda araştırmacılara gerçekçi yaklaşımlar geliştirmeleri için bir ders oldu. 1990'larda internetin yaygınlaşmasıyla veri akışı inanılmaz ölçüde arttı. Yapay zeka için en kritik unsur olan veri artık daha erişilebilir hale geldi. Aynı zamanda Moore yasası sayesinde bilgisayarlar her 18 ile 24 ayda bir 2 kat hızlandı. Bu önceki dönemlerde mümkün olmayan algoritmaların çalıştırılabilmesini sağladı. IBM'in geliştirdiği Deep Blue, dünya satranç şampiyonu Garry Kasparov'u yenerek tarihe geçti. Bu olay yapay zekanın sembolik bir zaferi oldu. Deep Blue aslında insan gibi düşünmüyor, saniyede milyonlarca hamle olasılığını hesaplıyordu. Yine de bu sonuç yapay zekanın insan zekasını bazı alanlarda geçebileceğini gösterdi. Kasparov yenilgiden sonra "Ben aslında bir bilgisayara değil, arkasında çalışan yüzlerce mühendise karşı oynadım" diyerek hayal kırıklığını dile getirdi. 2000'lere gelindiğinde yapay zeka araştırmaları kural tabanlı sistemlerden uzaklaşmaya başladı. Yerine istatistiksel öğrenme yöntemleri ve makine öğrenmesi yükseldi. Bu sayede yapay zeka yalnızca önceden tanımlanmış kuralları izlemek yerine verilerden öğrenmeye başladı. 2000'lerin başında Microsoft, Dragon ve benzeri firmalar ses tanıma yazılımları geliştirdi. Bu sistemler ilk kez kullanıcıların bilgisayarlara konuşarak komut vermesini mümkün kıldı. Polis teşkilatları ve havaalanları yüz tanıma teknolojilerini kullanmaya başladı. Bu sistemler kusurlu olsa da günlük hayatımıza yapay zekanın girişinin ilk işaretleriydi. 2001'de piyasaya çıkan Dragon Naturally Speaking adlı yazılım dakikada 100'den fazla kelimeyi doğru algılayabiliyordu. Bu daktilo veya klavye kullanmayan engelli insanlar için devrim niteliğindeydi. 2000'lerde yapay zeka sadece satrançla sınırlı kalmadı. Bilgisayar oyunları için geliştirilen yapay zeka sistemleri oyuncuların davranışlarına tepki verip gerçekçi rakipler yaratmaya başladı. Bu sayede yapay zeka eğlence sektöründe de büyük bir rol üstlendi. Honda'nın 2000 yılında geliştirdiği Asimo, yürüyebilen, koşabilen ve insanlarla etkileşim kurabilen en gelişmiş humanoid robotlardan biri oldu. Asimo, dünya çapında gösterilerde yer aldı ve yapay zekaya olan ilgiyi artırdı.
2004'te Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı tarafından düzenlenen Grand Challenge adlı yarışmada otonom araçlar çöl koşullarında yarıştı. İlk yıl araçların hiçbiri yarışı tamamlayamadı ama girişim gelecekteki sürücüsüz araçların öncüsü oldu. Grand Challenge'ın ilk yılında 150 mil sürecek yarışta araçların çoğu ilk birkaç milde çakıldı. Ancak birkaç yıl sonra yarışta başarı sağlandı ve bu gelişme Google'ın kurucularını otonom araç fikrine yatırım yapmaya teşvik etti. Bu dönemde üniversitelerde yapılan yapay zeka araştırmaları özel şirketlerin ilgisini çekmeye başladı. Google, Amazon, Microsoft gibi devler yapay zeka araştırmalarına milyar dolarlık yatırımlar yapmaya başladılar. Yapay zeka artık sadece bir akademik rüya değil, ticari bir güç haline geliyordu. Toronto Üniversitesi'nden Alex Krizhevsky, Ilya Sutskever ve Geoffrey Hinton'un geliştirdiği AlexNet, ImageNet yarışmasında rakiplerini büyük farkla geçerek bilgisayarların görüntü tanıma alanında insan seviyesine yaklaşmasını sağladı. Bu GPU'ların özellikle Nvidia'nın CUDA teknolojisinin derin öğrenmede nasıl çığır açtığını da gösterdi. Bu dönemde Google Translate, Siri, Alexa, Cortana gibi uygulamalar hayatımıza girdi. Özellikle 2018'de Google'ın geliştirdiği BERT modeli makinelerin insan dilini daha iyi anlamasını sağlayarak arama motorları ve çeviri sistemlerini büyük ölçüde geliştirdi. DeepMind'ın geliştirdiği AlphaGo dünya şampiyonu Lee Sedol'u 4-1 yendi. Go oyunu satrançtan kat be kat daha karmaşık kabul ediliyordu. AlphaGo klasik kurallara dayalı programlamadan farklı olarak derin öğrenme ve pekiştirmeli öğrenme teknikleri kullandı. Bu zafer yapay zekanın sadece hesaplama gücüyle değil, yaratıcılık ve strateji sezgi gerektiren alanlarda da insan aşabileceğini gösterdi. Lee Sedol, AlphaGo'ya yenildikten sonra profesyonel Go'dan emekli oldu ve şu sözleri aktardı. Yapay zeka beni oyunun güzelliğini yeniden keşfetmeye zorladı. 2014'ten sonra GAN'lar yani Generative Adversarial Networks geliştirildi. Bu sayede yapay zeka fotoğraf gerçekliğinde sahte görüntüler, sanat eserleri, deepfake videolar üretmeye başladı. Tıp alanında derin öğrenme kanser taramalarında doktor seviyesinde doğruluk sağlamaya başardı. Otonom araçlar test sürüşlerinde kullanılmaya başlandı. Netflix ve YouTube'un öneri sistemleri derin öğrenme ile kişiye özel içerik sunar hale geldi. Bu dönemde büyük teknoloji şirketleri Google, Facebook, Microsoft, Amazon, Baidu ve diğerleri yapay zekaya milyarlarca dolar yatırım yaptı. Akademiden çıkan araştırmalar çok kısa sürede ürünlere entegre edilmeye başladı. Bugün yapay zeka artık hayatımızın görünmez bir altyapısı haline geldi. Sadece akademik araştırmalarda değil, gündelik yaşamda da karşımıza çıkıyor. Derin öğrenme sistemleri röntgen ve MR görüntülerini yorumlayarak kanseri doktorlardan daha erken evrede tespit edebiliyor. Yapay zeka yeni ilaç keşiflerinde hız kazandırıyor. Örneğin 2020'de yapay zeka destekli sistemler COVID-19'a karşı potansiyel ilaçları haftalar içinde belirledi. Cerrahi robotlar ameliyatlarda doktorlara destek oluyor. Milyarlarca işlem saniyeler içinde analiz edilerek sahtekarlık ve dolandırıcılık tespit edilebiliyor. Borsalarda yüksek frekanslı alım satımların büyük kısmı yapay zeka destekli algoritmalarla yapılıyor. Dronlar ve yapay zeka sistemleri tarımda toprak verimliliğini ölçüyor. Ürünlerin hastalıklarını tespit ediyor. İklim modellemelerinde yapay zeka, insanlığın yüzleştiği en büyük sorunlardan biri olan küresel ısınmayı anlamamızda kritik bir rol oynuyor. ChatGPT, Bard, Claude, Llama gibi büyük dil modelleri insanlarla doğal bir şekilde sohbet edebiliyor. Yazı yazma, kod üretme, özetleme, çeviri ve içerik oluşturma gibi pek çok işi saniyeler içinde yapabiliyor. Bu modeller eğitimde öğrencilere, iş dünyasında çalışanlara, hatta sanatçılara bile ilham kaynağı oluyor. Midjourney, DALL-E, Stable Diffusion gibi yapay zeka araçları birkaç kelimelik komutla orijinal sanat eserleri üretebiliyor. Bu durum sanat ve yaratıcılığın doğası hakkında felsefi tartışmalar bile başlattı. Yapay zeka hukukta, sözleşme incelemelerinde ve dava analizlerinde kullanılmaya başladı. 2023'te yapılan testlerde ChatGPT bazı hukuk ve tıp sınavlarını ortalamanın üzerinde başarıyla geçti. Bu durum yapay zekanın profesyonel mesleklerde nasıl bir rol üstleneceği sorusunu gündeme taşıdı.
2023'te New York'ta bir avukat ChatGPT'den aldığı hukuki metinleri mahkemede kullandı. Ancak yapay zekanın uydurma yaptığı, yani olmayan davaları referans gösterdiği ortaya çıktı. Bu olay yapay zekanın gücü kadar tehlikesini de gözler önüne serdi. Yapay zeka büyük fırsatlar sunarken beraberinde riskleri de getiriyor. Yanlış bilgi üretimi, deepfake'ler, iş gücünde otomasyonun yol açacağı işsizlik riski, mahremiyet sorunları. 2023'te birçok bilim insanı ve teknoloji lideri yapay zeka gelişimi geçici olarak yavaşlatılsın çağrısında bulundu. Yapay zeka konusunda geleceğe bakacak olursak olumlu ve olumsuz ihtimaller mevcut. Olumlu ihtimallere bakacak olursak yapay zeka kişisel genetik bilgimizi analiz ederek kişiye özel ilaç ve tedavi planları hazırlayabilir. Kanser, Alzheimer ve nadir genetik hastalıkların tedavisi için yapay zeka destekli molekül tasarımları geliştiriliyor. 2030'lara kadar yapay zeka doktor asistanlarının yaygınlaşması bekleniyor. Her öğrenciye kendi öğrenme hızına ve tarzına uygun yapay zeka destekli öğretmen eşlik edebilir. Tarih dersinde Roma İmparatorluğunu öğrenirken yapay zeka sizi sanal bir simülasyonun içine sokabilir. Öğrenciler ezberlemek yerine yaşayarak öğrenme deneyimine ulaşabilir. Yapay zeka milyarlarca veri noktasını işleyerek daha doğru iklim modelleri çıkarabiliyor. Enerji tüketimini optimize ederek karbon salınımını azaltıyor. Tarımda israfı düşürüp sürdürülebilir üretimi mümkün kılıyor. İnsan ve yapay zeka işbirliğiyle bilimsel buluşlar hızlanabilir. Belki de Mars'a gidiş ya da ölümsüzlüğe yakın biyoteknolojiler bu sayede gerçekleşebilir. Olumsuz ihtimallere bakacak olursak, mavi yakalı işlerin yanı sıra beyaz yakalı meslekler de, örneğin avukatlık, muhasebe, gazetecilik gibi otomasyondan etkileniyor. Eğer gelir eşitsizliği çözülmezse AI zenginleri ve işsiz çoğunluk arasında büyük bir uçurum oluşabilir. Sürekli gözetim yapan kameralar, yüz tanıma sistemleri, kişisel verileri toplayan uygulamalar. Çin'de bazı şehirlerde yapay zeka, vatandaşların davranışlarını puanlayan sosyal kredi sistemi için kullanılıyor. Bu gelecekte küresel ölçekte bir gözetim distopyasına dönüşebilir. Kara kutu problemi. Derin öğrenme modelleri nasıl karar verdiğini açıklayamıyor. Bu kritik alanlarda örneğin savunma sistemleri, ekonomi yönetimi, sağlık gibi büyük riskler barındırıyor. Yanlış bir karar milyarlarca insanı etkileyebilir. Stephen Hawking 2014'te şunu söylemişti. Yapay zeka insanlığın en iyi icadı olabilir ya da sonuncusu. Bu noktada tartışmalı bir konu var. Yapay genel zeka, yani AGI. AGI nedir dersek cevabı şudur. Bugünkü yapay zeka dar zekadır. Yani belirli görevlerde insandan iyidir. Örneğin satranç, çeviri, görüntü tanıma. AGI ise insan zekasını her alanda aşan bir yapay zekadır. Kendi hedeflerini koyabilir. Problem çözme, yaratıcılık, sezgi gibi insanlara özgü görülen yetenekleri edinebilir. Bununla ilgili olası senaryoları düşünürsek, ütopya olarak insanlarla işbirliği yapan AGI, kanserden iklim krizine tüm sorunlarımızı çözebilir. İnsanlık yeni bir altın çağa girebilir. Distopya olarak AGI insanları gereksiz görüp kendi çıkarlarını önceliklendirebilir. Bu da medeniyetin sonu anlamına gelebilir. Elon Musk, Sam Altman gibi teknoloji liderleri AGI'nin insanlık için varoluşsal bir risk olduğunu söylüyor. Diğer bazı araştırmacılar ise bunun 1000 yıl sonra olabileceğini ve fazla abartıldığını düşünüyor. 2022'de Google mühendisi Blake Lemoine şirketin dil modeli Lambda'nın bilince sahip olduğunu iddia etti. Google bunu reddetti ama tartışmasız soruyu gündeme getirdi. Bir yapay zekanın gerçekten bilinçli olduğunu nasıl anlayabiliriz? Sonuç olarak tarihten bugüne baktığımızda yapay zeka önce bir hayaldi, sonra bir bilim kurgu konusu, şimdi ise günlük hayatımızın vazgeçilmez bir parçası. Ama gelecekte ne olacağı belirsiz. Yapay zeka insanlığın en büyük yardımcısı mı olacak, yoksa kendi sonumuzu getirecek bir güç mü? Bu sorunun cevabını belki biz değil, bizden sonraki nesiller verecek. Videoyu buraya kadar izleyenlere teşekkür ediyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz beğeni tıklayabilir, kanalıma abone değilseniz abone olabilir ve düşüncelerinizi yorum olarak paylaşabilirsiniz.